Büyük bir saflık yaptım. Suyum da bitti. Duvarı nem iyiydi gam öldür. 400 litre. Ay dolu. Havamızı alalım. Tekrar İsviçre Alplerine çıkalım. Dejavu yaşatıyorum. Bu adam ben güvenip de nasıl ikinci şeride geçeceğim? IQ testinin gelmesi lazım. Daha güzel çıkıyoruz en azından. Antalya bu kadar bir yer işte. Ama bir hata yaptım. Şu aradan biz yukarı çıktıkça yani yol bile doğru düzgün. Kartal çok büyükler. Masmavi. İninizin sesini duyuyorsunuz. Lut Çölü. Evet, Lut Çölü'ne gitmişti. Lastik, makas, etrafa zarar veren tipler. Affedersiniz, velet, katil doğanlar. Ana haber bültenine çıkacaksın. Kaç dakika oldu? 20 dakika mı oldu? Öyle canınız istemiyor ya. Güzel manzaralarda göstereyim. Sabah sabah ziyafet çekti hayvan. Ve arkadaşlar günaydın. İnşallah sesim güzel geliyordur. Burası oldukça sessiz. Yani neredeyim? Saklıkent Kayak Merkezi'ndeyim. Arka tarafımda Gözlem Kulesi var. Bilmiyorum buradan görünüyor mu? Dün güzel bir yolculuk yaptık. Biraz zorluydu. Bazı sıkıntılar yaşadık. O bölümü izleyenler zaten bilir. Hırkaları giydim. Alışkanlık tabii ki, gittiğim yerde karavanın her yerini açıyorum. İçeri güzel havalansın, ne bileyim işte sıcak olduğu için, serinlemek için. Ama bir hata yaptım. Burası biliyorsunuz gündüzleri 15-16 derece. Bugün sanırım Eylül 17 civarı. Dolayısıyla biraz üşüdüm. Hemen hırkayı vesaire giydim. Buraya daha önce 2 kere geldim ben. Ama o zaman karavancı yoktu. Şu an gerçekten
3-4 tane karavan gördüm. Yolda da söyledim. Antalya'ya gelin, sahile gidin, plaja gidin. Ama sıcağa dayanamazsanız çıkın buraya. Burası başka bir dünya. Öyle diyeyim. Yani çölden, öyle diyeyim size, çöl havasından birden İsviçre Alplerine gelmiş gibi oluyorsunuz. Buranın da oradan çok bir farkı yok. Burada tabii ki tropikal iklim hakim ama buraya çıktıkça daha çok işte Karadeniz veya karasal iklim havası almaya başlıyorsunuz. Torosların tepesindeyiz, öyle diyeyim. Zaten arkamızda Antalya görünüyor aslında. Ben görüyorum. Şu aradan çok rahat görünüyor. Seralar sağ olsun. Seralar bembeyaz olduğu için rahatlıkla görebiliyoruz. Daha önce ileride bir kamp alanı vardı. Kamp derken işte piknik alanı. Orada durmuştum fakat orası biraz beni basmıştı. Niye basmıştı? Böyle bir yüksek yere geliyorsunuz ama durduğunuz yer tamam güzel ama etraf ağaç, bir de basıktı. Basık olduğu için etrafı göremiyordum. Burada kalmak istiyordum. İyi oldu. Orada da 2 tane karavancı vardı zaten. Burada tesisler var ama tesisler faal değil. Bu tesisler büyük ihtimalle kışın açılacak. Burada bir kulübemiz var. Herhalde bu görevlinin olduğu yer. Ama kimse yok yani, dünden beri hiç görmedim. Herhalde bu da kışın kullanılıyor. Burası Saklıkent'in girişi. Buraya geldiğinizde burada işte giriş ücretleri vesaire var. Ama öyle bir şey yok, bilmiyorum da. Karavanım cidden güzel yerde. Şöyle göstersem daha iyi olur. Sabah kalktım, güzel kahvemi içtim. Gece 4 tane battaniyeyle yattım. Serpil Hanım'a dedim ya, dedim gerek yok battaniyeye. O dedi olur mu dedi, al dedi, al dedi. 4 tane koydu bana. Onlar çalışıyor. Antalya'da insanlar yazlık alırken genelde yüksek yerlerden, yaylalardan alırlar. Böyle bizim gibi sahil kenarlarından almazlar. Niye olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Nereden bakarsanız bakın 6 ay bir ciddi bir sıcak var. Dediğim gibi bir Antalya ilk taşındığımda bu kadar asla sıcak yoktu. Klimayı doğru düzgün açtığımızı bilmezdik fakat son 2 senedir muazzam bir sıcaklık var. Yayla ya, bildiğin yayla. Biz yukarı çıktıkça artık tabiat da değişmeye başlıyor. Daha kel kalıyor tepeler. Hatta şöyle bakarsanız daha yukarılarda hiçbir şey yok. Gözlem evine çıktım. Hem de bu karavanla dibine kadar gittim. Bakın yani yol bile doğru düzgün yokken orayı çok merak etmiştim. Hevesim vardı. Biraz uzay bilimine, fiziğe bayağı bir ilgim vardı. Buradan da çok güzel duruyor. Çok ihtişamlı duruyor. Çıkmak istedim. Çıktım da yani. Yakından da gördüm. Yolu oldukça zorlu. Taşlı bir yol. Tabii kışın çıkmak imkansız. Orada çalışanlar bile ayda bir aşağı iniyormuş. Vardiyalı olarak çalışıyorlar. Mutluyum şu an. Onu söyleyeceğim. Dediğim gibi enerjim yoktu Antalya'da. Havalara bağlıyordum. Bunu da test etmek istedim. Fakat buraya çıkmaya başladığım andan itibaren inanın yani vücudum kendini topladı. Çok garip bir şekilde topladı. Bunu bizzat şahit oldum. Evet, hep söyleniyor. İşte sıcak havalar insanda depresyona sebep olur. Halsizliğe sebep olur. İsteksizliğe sebep olur. Kaslarınız bile doğru düzgün hareket etmek istemez. Ne zaman ki şehir merkezinden bu tarafa geçmeye başladım, hafiften patika yollara girdim. Tamam dedim, artık vücut kendini topladı. Ya insan bir şey yapmak istemiyor. Çok garip bir şekilde. Allah yardım etsin. Yani bu küresel ısınma iyice artacak. Bir 50 yıl sonra şu gördüğünüz yerler bile artık kalmayabilir. Biz son şanslı nesiliz. Burada şey de gördüm tabii. Yani daha önce geldiğimde onu gözlüyorum. Kartal, çok büyüklerdi. Kartal, şahin, doğan, eselik, serçe vesaire. Dediğim gibi burada yırtıcı kuşlar daha çok var. Köpüşlerimiz var. Dün uluyorlar. Sürekli uluyorlar. Köpekler olduğuna göre burada şey de var. Çobanlar da var. Büyük, affedersiniz, inekleri var, koyunlar, keçiler vesaire. Büyük ihtimalle onları koruyorlar. Sürü halinde geziyorlar. Serpil Hanım sağ olsun haşlama yapmış. Onların kemiklerini karavanın önüne attım. Akşam sessizlik de olduğu için kıtır kıtır bir tanesi geldi yedi, bilmiyorum ne geldi yedi onu bilemem. Ama durduğum yer gerçekten güzel. Çok güzel ya. İnsan doyamıyor. İnanın doyamıyor. Mermer ocakları var 2 tane. Şurada var. Bir de burada var. Şu arka taraf harika görünüyor. Masmavi. Bakın sessizliğe bakın. Ta 500 metre ötedeki insanların konuşma sesi buraya geliyor.
Şöyle bir dinleteyim size sessizliği. Rakım 1900 metre. Orada yazıyor zaten. Normalde 1300-1500 rakımdan sonra artık orası yayla. Ta ilerilerde bakın şuralarda küçük küçük evler var. Tarımla uğraşıyor genelde buranın halkı. İşte ben kışında turizm, yani böyle kulübeler yapıyorlar. Sucuk ekmek vesaire satıyorlar. Ben buraya Temmuz, Ağustos ayında da gelmiştim. Bu kadar serin değil tabii ki. Antalya merkeze göre tabii ki çok iyiydi. Bunu aldığımı hatırlamıyorum. Antalya işte 40'lardayken burası da 28-29 civarıydı. Ya burada çöp varmış. İyi, çöpümü dağıtayım. Burası Saklıkent'in girişi. Güzelsin be vallahi. Türkiye çok güzel bir yer arkadaşlar. Yani her şeyi bulabiliyorsunuz. Karadeniz'e gittiğinizde ayrı bir yer. Doğu'ya gittiğinizde ayrı bir yer. Şöyle bir aksiyon yapalım. Gece o kadar sessizlik. Beyninizin sesini duyuyorsunuz. Hani o sessizlik içinde sadece böyle bir beyinden gelen uğultu vardır. Onu duyuyorsunuz. Ya baktım yok, yani biteceği yok bu sıcağın. Ya çıkmak istiyorum, çıkmak istiyorum. Karavana gidiyorum, yanıyor. Klima olsa ne olacak arkadaşlar? Gittiğiniz yerde sürekli karavanda oturacak haliniz yok. Hani diyebilirsiniz ya başka yerlere gidin. Olmuyor işte. Karadeniz'e gitsen orada sıcak. Doğu'ya gitsen orası zaten başka bir şey. Olmuyor yani, gidemiyorsunuz. Yani o Bodrum seyahati benim için kabustu. Yani anlatılmaz o. Şansıma Haziran ayı serin olur dedik. Haziran ayında maşallah 45'leri gördük. Yok böyle bir şey. Yani Antalya Hatay'dan sonra, Hatay'da 64 santigrat dereceydi. Antalya'da da 62'lere geldi. Geçen işte bir YouTuber var, Ruhi Çenet, biliyorsunuz. O gitti şeye, Lut Çölü. Evet, Lut Çölü'ne gitmişti. Orada ölçüm falan yapıyor. 69 derece çıktı mesela orada. En yüksek sıcaklık gölgede ölçtü. Biz burada 62'leri gördük ki şehir burası. Orada yaşam yok, bir şey yok. Tabii ki kısa süreli görüldü. Hani bir 2-3 saat kadar görüldü. O dediğimiz çölde Lut, İran sınırları içinde. Taşlar artık siyahlaşmış. O videoyu izleyin, güzel video. Adam eldivenlerini çıkaramıyor, yanıyor yani. Her yeri yanıyor. Makineler falan çalışmıyor. Termolar çalışmıyor. Hiç normal araba yok. Hep pick-up. Yaşlı amcalar var, teyzeler var. Gençler yok yani burada. Burada ara ara böyle çukurlar var. Belli ya yılan deliği, ya akrep deliği, ya ne derler? Köstebek. Evet, burada kışın kayak yapılıyor. Kayak merkezi adı üzerinde. Burada zincir takmak zorundasınız ama aracımla gelmem. Onu söyleyeyim size. Karavanla gelmem. Sıfırın altında yerlere gitmek çok riskli arkadaşlar. Hani tamam, belki rating yaparım ederim ama yazık yani. Hani bu araca da yazık. Motora bir şey olmasa da sonuçta antifrizli suyumuz vesaire var ama araç ev gibi. Hani sizin eviniz bile 0 dereceden sonra su boruları vesaire patlamıyor. Patlıyor yani. Sıkıntı oluyor. Bütün boruları değişmek zorunda kalacaksınız. Yazık, gerek yok. Beni bir kahve kesmedi. Kahve makinem vardı biliyorsunuz ama onu eve çıkardım. Hani karavanda boşu boşuna kalmasın dedim. Serpram'la çıktığımız zaman genelde onu alıyorum. Cezvede yapmayı da özlemiştim. Cezvenin tadı da bir başka ama. Tabii ki bunlar böyleyse Everest'i vesaire düşünemiyorum. 8000 metre çok yani. Çok. 8000 yani uçakların uçtuğu yerde insanlar oksijen maskeleriyle, oksijen tüpleriyle çıkıyor. Belgeseli çok seviyorum. Onu da izledim. Ya şu an karavanım çok güzel görünüyor böyle. Akrep. Ben bir kahve daha açayım. Sonra tekrar. İşim yok. Böyle gezeceğim. Karavan içinde oturacağım. Öyle yemek falan da belki yarın aparatif bir şeyler yaparım. Serpil Hanım koymuştu zaten. Sağ olsun sütlaç yaptı, onu koydu. Severim bu arada sütlacı. Alışkanlık da, böyle gezerken aracı görünce hemen etrafına bakıyorsun. Nedir, ne değildir. Sorunumuz yok ya. Allah'a şükür. Çok güzel bir huzur var. Çok güzel. Yani hipnoz oldum sanki. Oksijen var. Çok keskin bir oksijen. Şu an 2000 rakım ama işte 3000 rakımı geçtikten sonra sıkıntı olabilir. Özellikle kalp yetmezliği, astım,
kova. Ciğerlerinde problem olan insanlar için olabilir. Çünkü hava ince. Altında tekerleri var, görüyorsun. Bu da karavan olarak geçiyor aslında. O yüzden izin veriyorlar. Normalde buraya şey yapamaz. Tamam, evler falan var ama böyle ticari olarak, bakın aşağı altta makasları bile var. Şöyle göstereyim. Şöyle lastik, makas, normal hani arabasına takıp götürebilir bunu. Şaseli. Güzel yapmış ama derli toplu. Düşünün, şu an İstanbul'da ya da büyük şehirde yaşadığınızı düşünün. Sıcaklardan bıkmışsınız. Bir saat içinde böyle bir yere geliyorsunuz. Kayser'cim ya. Mesela şu gölgeye masanı sandalyene at, otur. Ama burada ihtiyaç yok işte. Alışkanlık, hemen gölge arıyoruz. İsmi lazım değil, işte bir ırktan çocuklar. Orada artık çete gibi olmuşlar. 5-6 tane. Yaşları 10 ile 14-15 arası değişiyor. Bizim oralarda sürekli gelirler. O Zeytinköy tarafından gelirler genelde. Otobüse inerler. Hemen soyunurlar. Anadan üreyen oradaki su havuzları var ya, onlara falan girerler. Biri bir şey dese hemen küfrederler. Etrafa zarar veren tipler. Gelirler, havuza girerler, bağırırlar. Biri gelir yanlarına bir şey dese, hani güzel de dese, şey de dese, yani koca koca insanlara nasıl küfrediyorlar. İnanamazsınız. Hani ben onlara çocuk demem. Yani çocuk var arkadaşlar. Yanlış anlamayın ama geleceğin eşkıyaları. Yani birilerinin canını yakacak bunlar. Oradaki restoranlara giriyorlar. Yemek almaya çalışıyorlar. Bilmem ne. Yani rezillik diz boyu. Öyle değil. Kadınların üzerine yürümeler. Yani bacak kadar çocuklar. Çocuk olduğu için bir şey de yapamıyorsun. Büyük adam olsa tokadı bas gönder. Zaten büyük olsalar öyle yapamazlar. Ben camdan bakıyordum. Baktım benim karavanın yanında durmuşlar. Tamam. Kız, affedersiniz velet, hortumu buradan çıkarmış. Hortumu çıkarmış, başlığı da çıkarmış. Bakıyor. Hani bir şeye kullanacağım mı? Hırsızlık var ya kafada. Ben bir bağırdım. Kızım dedim, niye alıyorsun onu? Yerine bıraksana dedim. Ne yapacaksın onu dedim. Aldı, şeye attı. Çocuk ya, bir şey yapamıyorsun. Gidip bir şey yapsan ana haber bültenine çıkacaksın. Çocuklara şöyle böyle yapıyorlar diye. Neyse, aldı, havuza attı. İnecektim aşağı. Serpil tuttu. Ya çocuk bir şey de yapamıyorsun. 10 yaşında çocuklar. Neyse, bunlar aşağı ineceğimi anlayınca hemen kaçtılar falan. Ben inmedim. Serpil Hanım indi gitti. Havuzun kenarında onu yarım saatte anca aldı. Çünkü o plastik parça şeye gidiyor. Ondan sonra onu takmadım yerine. Yani biliyorum, çünkü gelseler tekrar alacaklar, gidecekler. Velhasıl kelam onu çıkardım. Hortumu da içeri attım. Ama varayı kapatmamışım tabii. Hidroforu açtığım zaman oradan su vermiş. Olay bu. İnsan ayırmam. Bazı tipler vardır. Katil doğanlar, vandal doğanlar. Yani öyle doğarlar. DNA'larında vardır, genetiklerinde vardır. Etrafa zarar verirler. Anaları, babaları doğurup atıyor. Anadan üreyen soyunuyorlar, orada şeye giriyorlar. Bir gün biri geberip gidecek orada. Ya elektrik çarpacak, ya kafasını vuracak gerizekalı. Onlar büyüyünce ya torbacı olacak, ya katil olacak, ya hırsız olacak. Tövbe tövbe. Neyse, boş ver gitsin. Yani karavanza dikkat edin, öyle çok mahallelerde tutmayın. Zorla insan ayrımı yaptırıyor. Ben ki yani hayatta insan ayrımını sevmezdim ama iyi ve kötü insan vardır. Bazıları da DNA olarak, genetik olarak kötülük geçer kardeşim. Başa bela. Sizin çocuklarınızın, bizim çocuklarımızın canını yakacak çocuk. Çocuk değil bunlar ya. Bunlar çocuk değil. Bunlar başka bir şey. Kimse de beni kınamaz. Gidip 2 tokat atsan da çocuk diyecekler. Ana haber bültenine çıkacaksın. Karavancı çocuk dövdü. Bazı videoları izlerken de lütfen hani o videoya ön yargılı bakmayın. Onun öncesine bakın. Çoğu bunu geçim kaynağı yapmış. Millet taciz ediyor. Sonra millet saldırınca da kamerayı açıyor. Bunlara dikkat edin. Bunlara çok şahit olduk. Reytinglerini arttırmak için. Sabah sporumuzu yaptık ya. Kaç dakika oldu? 20 dakika mı oldu? 25 dakika mı oldu? Abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz. Abone sayımız az. Biraz arttıralım. Çünkü biz gerçek karavancı hayatını gösteriyoruz. Ekiple gitmiyorum ben bir yere. Tek başımayım. Bir Serpil Hanımcığım var. Başka da yok. Şu an kemiklerim ısınmaya başladı ufak ufak. Canım kahve istiyor. Yazın kahve bile içemiyorsunuz yani, öyle canınız istemiyor ya. Koltuklarım dönüyor ama ben uğraşmak istemedim. Hemen bu sandalyemi açtım, tek başımayım zaten. Kahve yapalım arkadaşlar. Size bazı güzel manzaralar da göstereyim.
Gel kuzum gel. Ah. Karavana çıkacak neredeyse. Bak kuzum. Bu 2 tane büyük sosi ben bu hayvanlar için aldım. Kuzum. Kuzum. Sabah sabah ziyafet çekti hayvan. Gel oğluşum. Bitti. Bitti. Bitti aşkım. Tekrar maalesef şehre indim. Niye? Büyük bir saflık yaptım. Ne ekmeğim yetti, ne yemeğim yetti. Bir şey kalmamış. Ben bir haftalığına geldim yani alsana bayağı bir şey. Suyum da bitti. Suyu da biraz bol kullandım. Uzun süre çıkmayınca insan bir anda şey oluyor. Yani aklı sanki şeye gidiyor. Hani şehir merkezindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Şimdi alışverişimi yaptım. Şöyle diyeyim. Gece ya asıl önemli olanı söyleyeyim, itiraf edeyim. Bitti. Saat 11'de gece 11 mi 12 mi bir baktım yok kalmamış. Onu da var zannediyordum yokmuş. Tabi aç kalırsınız ama biliyorsunuz alışkanlıklar kolay atılmıyor. Atladım arabaya topladım saat 1-1.30'da BİM'in otoparkına girdim. Tabi önce benzinliğe gittim işte ihtiyacımı aldım. İsmi lazım değil. Kötü bir bağımlılık ya o güzel bir şey değil. Oradan da çıktım o alışveriş yaptığımız BİM'e gittim onun otoparkına park ettim. Madem geldim dedim hani her şeyimi alayım. Her şeyimi aldım yükledim ettim vesaire. Suyum da bitmişti. Burada biliyorsunuz geçerken mezarlık vardı. Şimdi güzel suyumu alacağım. Oradan da devam edeceğim. Buraya gelirken 4-5 tane çeşme var. Hani yukarıdakiler akıyor mu akmıyor mu bilmiyorum ama ben bu düz ayak bir de eğim olduğu zaman suyu da doldurduğunuz zaman verim alamıyorsunuz. Aklınızda olsun. Yani şunu belirtmek isterim. İnanın gece geldim buraya. Arabanın içi hemen nem oldu. Orada kurulu hissetmediniz. Mesela yastığa başınızı koyuyorsunuz. Hemen o nemi hissediyorsunuz. Camlar buğulanmaya başladı. Tabi psikoloji de değişti. Bakın yine yorgun oldum. Yani inanın 2-3 gündür zımba gibiydim. İndim. Şu anda hava kapalı. Evet. Ama büyük nem var şu an burada. Güneş yok. Bu da yoruyor sizi. Ben onu anladım. Yani ciddi anlamda nem. Hani derler ya duvarı nem yiğidi gam öldürür. Artık yiğidi de nem öldürüyor. Gerekli her şeyi aldım ya. Karavanı temizleyeceğim için biraz da temizlik malzemeleri falan vardı. Onları da aldım. Hadi suyumuzu almaya başlayalım ufak ufak. 400 litre. 400 litre alıyor. Ya başka da olmaz. Karavanlara göre bu yine en fazlası. Altın güzel karavan. Onu aldığın zaman yükleyelim yerine. Bırak. Ay dolu.
ufak ufak da olsun. Abi geldi, onunla muhabbet ettik. Yukarıdaki sular güzel diyor. Mescit gibi. Allah, nereye dur. Açık kalsın. Şimdi biraz da havamızı alalım. Çok sinek var. Sinek bayağı bol. Hava iyice çıksın. Bak çıkıyor. Çıs çıs çıs. Hemen hava yapıyor. Çünkü suyu tam bitirdiğiniz zaman hava yapar. Tamam. Kapatalım, bu sular açık kalsın. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi mezarlığı. Allah rahmet eylesin hepsine. Burada sanırım şey var. Hani cenaze sırasında işte misafirleri ağırlamak için taziyeye gelenleri. Tabela var. Patinaj zinciri ve kış lastiği kullanmak zorunludur diyor. Tabii her zaman su taziği farklı olduğu için ister istemez kontrol panelinden bakıyoruz. Çünkü hep aynı sistem aksa bilirsiniz en azından ne kadar ne zaman dolu diye. Şimdi o benzinlikte aldığım itfaiye hortumuyla bu küçük hortum bir değil tabii ki. Full doldurmayacağım. Yarımdan biraz fazla alabilirim. Şimdi suyumuzu da aldık. Alışverişimizi de yaptık. Bir eksiğimiz kalmadı. Mazotum vardı zaten. Yarım depoya yakın. Tekrar İsviçre Alplerine çıkalım, bir kendimize gelelim. Ve yine ağır ağır çıkıyoruz ikinci viteste. Yani bu yol gerçekten uzun bir yol. Yaklaşık 1 saat sürüyor. Zaten Antalya'dan o aşağı kesim, o Çeşme'ye kadar çok bir süre değil de buradan sonrası biraz sıkıntı. Tabi arabanızla rahat gidersiniz de biz ağır vasıta olduğumuz için ikinci kez aynı hataya düştüm. Yani bir türlü tutturamadım onu. Bir de ister istemez dağa başına çıkınca oksijen bol. Bir de hareket etmeye başlıyorsunuz. Acıkıyorsunuz. Acıkınca da biraz abartıyorsunuz yemeği. Ama o yediğiniz yemek Antalya merkezde sizi rahatsız eder ama orada hiç rahatsız etmedi. Büyük ihtimalle şu virajı dönünce güzel esmeye başlayacak. Hatta hırkamı aldım yanıma. Çünkü ileride hırkamı giyeceğim, biliyorum. Şimdi keskin virajlara geldik. Depom da dolu olduğu için, su deposu, mümkün olduğunca yavaş dönmeye çalışacağım. Hani ilk zamankinden biraz daha fazla aldım. Riske atmak istemiyorum. Zaten budur yani. Bu dönüşün dışında başka bir hız beklemeyin. Araba mı girmiş, yol mu açmışlar? Yol açmışlar herhalde. Allah korusun herkesi, ne diyeyim. Ya çekim yaparken gaza basmayı unutuyorum. Bir anda yokuş gelince birinci vitese de atmak istemiyorum. Birinci vitese atınca sonrasında ikiye atmak biraz zor oluyor. Burayı göstermiştim size. Dejavu yaşatıyorum arkadaşlar. Çok güzel, çok güzel bir yol. Tabii gece de güzel, o sessizlik, o sakinlik. Hadi, basmadım gaza, yığıldı. Ya bassa sen de kıyamıyorsun. 1500-2000 devri geçirmek istemiyorum da. Arkadan minibüs geliyor, Ford. Yol verelim. Onu da yavaşlatmayalım. Bunlar da diyecek, sürekli bu adamı bu yollarda görüyoruz. İniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Bakın tabelalar çok önemli.
Ben biliyorum yani bizim milletin %90'ı hiç basıp gider. Sadece önüne bakar. Ben bir şeye şahit oldum. Bir tırcı videosu izliyordum. Yani ben onu duyduktan sonra inanın artık hiçbir şoföre güvenim kalmadı. Şimdi Isparta Antalya yolunu bilen bilir. 3 şeritliye düşer bazen. İşte rampaya çıkana 2 şerit verir. İnene tek şerit verir. Değil mi? Yani siz giderken rampa yukarı o 3 şeridin 2 şeridini kullanabilirsiniz. İkinci şeridi sollama için kullanabilirsiniz. Değil mi? 40 yıllık şoför. Bayağı da bir abonesi var. Çok tarzım değil. Hani sadece çekimleri falan güzel, manzaraları güzel. Şu adam ikinci şeritte gidiyor, önüne araba çıkıyor. O dayı üstüme gelseydi diye bir de adama kızıyor. Yorumlara baktım. Yorumlarda da yazmışlar. Adam daha oradaki biliyorsunuz 2 tane çizgi çeker, bir tane de geliş çizgisi çeker rampa yukarı. Tabii o eğime göre değişir. Bazen bu tarafa, bazen diğer tarafa verir. O dayı üstüme gelseydin diyor, adama kızıyor. Bu adam 40 yıllık şoför, YouTuber bunu bilmiyor. Yani o kadar tehlikeli ki siz viraja giriyorsunuz. Yani sen yokuş aşağı iniyorsun. O yokuş yukarı çıkıyor ve karşı 2 şerit onun hakkı ve sen karşı şeridin hakkını gasp etmişsin, koca tırla gidiyorsun yolda yayla yayla. Adam karşına çıkınca da o dayı üstüme çıkacaksın diye adama kızıyorsun. Kendi sağa atıyorsun. Ya böyle bir zihniyet yok arkadaşlar. Ya ben şok oldum. Cidden şok oldum. Yani bunu koca 40 yıllık tır şoförü bilmiyorsa Allah'a emanet gidiyoruz. Tabii herkes için konuşmuyorum. Çok güzel şeyler de var, kanallar. Ha, bu biraz alaylı, yani alaylı bir tip. Yani böyle çok tarzım değil. Zaten abonelikten falan da çıktım onu gördükten sonra. Yok yani aman dikkat edin. O Isparta yolunda işte dediğim gibi ben güvenip de nasıl ikinci şeride geçeceğim ya? Önümde sağımda kamyon gidiyor yokuş yukarı. Böyle aynen bu şekilde dönüyorsunuz. Karşınızı görmüyorsunuz. O yol benim hakkım, yani bu aracı geçme hakkı benim hakkım. Karşıma koca bir tır çıkacak. Düşünebiliyor musunuz? Hayat bu kadar ucuz. Karşı tarafın beyinsizliği yüzünden ki yol çizgileri de var yani. Bunu bilmiyor adam ya. Ben şok oldum. Ve uzun yol şoförü bu, tır şoförü. Allah korusun, ne diyeyim herkes, yani sizin dikkatli olmanız sadece yeterli değil. Ben hep karşı tarafı kollarım. Virajlara girerken kendimden ziyade karşıdan araç çıkacak gibi, hem de geniş araç çıkacak gibi dikkatli geçerim. Yani hayatınızı başkalarına emanet etmeyin lütfen. Bakın bu tırcı örneği çok önemli. 40 yıllık tırcı bunu bilmiyor. Önünüzü görmüyorsanız hiçbir zaman çıkmayın. Ehliyet verilirken özellikle ağır vasıta şoförü ya da iş makinalarına mutlaka IQ testi yapılması lazım arkadaşlar. Hani diploma diyorlar ya, ilkokul diploması vesaire. Hayır. IQ testi yapılacak. IQ yani kolay şeyler. Hani bu Recep İvedik'in filminde şempanze ile yan yana, şempanze bundan akıllı çıkıyor ya. O tarz bir şey. Yani böyle en azından gecikmeden bile anlayabilirsiniz. Şimdi üçgeni üçgene, işte kareyi kareye koyuyor ya. Hani nedir? Normal hani işte 90 IQ ya da 80 diyelim. Hadi 75 IQ'ya sahip bir insan onu 10 saniye sürmez. 4 parçayı koymak. Değil mi? Ama siz baktınız ki adam 20 saniye sürdü. Böyle bakıyor. Çıkarıp tekrar takıyorsa hemen asla araç kullanamaz o kişi. Asla. IQ testinin gelmesi lazım. Kesinlikle. Buradan da İçişleri Bakanlığı'na ya da bu işe kim bakıyorsa sesleniyorum. Basit bir IQ testi olması gerekiyor. Tabii bizimkiler şeyi bulur. Onun da yolunu bulur da. Dediğim gibi dejavu yaşatıyorum tekrar size. Neyse, daha güzel çıkıyoruz en azından şimdi. Ya ben seviyorum böyle yolları da.
Siz o yol videolarını izleyin. O tırcıları özellikle ya da ağır vasıtaları. Bakın dediğim gibi çok doğru giden var. Mesela bir tanesini takip ediyorum. Adam 109 tonla 45 günde Fransa'dan Ankara'ya yük getiriyor. Mesela çok iyi bir şoför. Kurallara riayet eder, normal gider. Çok var böyle tır şoförü. Bu işleri yapan yerli, yabancı şoförlerimiz, tırcı kardeşlerimiz, abilerimiz, kamyon, minibüs, uzun yol şoförleri diyeyim. Otobüs aynı şekilde. Biz eskiden koltuğumu yatıramıyordum. Şimdi çok rahat, dimdik gidiyordum. Böyle gidiyordum. Şimdi çok rahat koltuğumu yatırıyorum. Şu an tam şeyim. Hani 50 ton yük taşıyan kamyonlar olur ya böyle rampaları yavaş yavaş çıkar. Ben de öyle. Arkama yaslanmışım. Ufak ufak gidiyoruz. Acelemiz yok. Mola verdim. Hem kendim dinleniyorum hem aracımı dinlendiriyorum. Tabelalarda da öyle yazıyor. Sağını solunu kontrol ediyorum. İnsan ister istemez gözü kayıyor. Burası güzel bir yer. Daha önce de burada durdum. Harika bir manzara. Antalya karşı taraf. Hani sisli görünmüyor da Konyaaltı, Falezler. Antalya bu kadar bir yer işte.